Besle kargayı oysun gözünü lafını daha önce duymuşsunuzdur. Bugün bu sözün canlı bir örneğine daha yakından bakıyoruz. Afganistan ve Pakistan arasındaki dost kazığına, Taliban'ın ortaya çıkışına ve bu coğrafyadaki ilginç olaylara yakından bakacağız. Eğer hazırsanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler dostlar. Tarihler 1893 yılını gösterdiğinde İngiliz diplomat Mortimer Durant, bugünkü Pakistan ile Afganistan'ı birbirinden ayıran meşhur Durant hattını çizdi. Tabi o tarihlerde Pakistan henüz ortada yoktu. Burası İngiliz Hindistanı ile Afganistan Emirliği arasında sınır olarak belirlenmişti. Bu hat dönemin iki devletinin çıkarlarına uygun şekilde çizilmişti. Bu yüzden bazı meseleler göz ardı edildi. Durant hattı bölgede yaşayan Peştun halkını tam ortadan ikiye böldü. İngilizler bölgeden çekilip 1947'de Pakistan kurulduğunda ise bu hat yüzünden iki ülke arasında kapanmayan bir diplomatik kriz başladı. Afganistan bu hattın doğal olmadığını söyleyerek varlığını reddediyor. Pakistan ise burayı resmi ve meşru görerek sınırın korunmasını istiyor. Bu sebep dolayısıyla iki ülke arasındaki ateş sönmüyor. Hatta gerilim öyle bir noktaya ulaştı ki Afganistan, Peştunistan fikrini yani tüm Peştunların birleşmesi idealini destekleyerek Pakistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit etmeye başladı. 1955'te Pakistan Büyükelçiliği'nin basılmasına kadar varan olaylar iki komşuyu birbirine düşman etti. Bu tarihlerde dünyada soğuk savaş rüzgarları esmeye başlamıştı dostlar. Afganistan, Sovyetler Birliği ile yakınlaşıp komünist bloğa doğru kayarken, Pakistan ise düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla ABD'ye yanaşarak CENTO ve SEATO gibi Batı ittifaklarına katıldı ve kendini sağlam almaya çalıştı. Tarihler 1979'u gösterdiğinde ise Sovyetler Birliği, Afganistan'daki komünist hükümeti korumak ve otoriteyi sağlamak adına ülkeyi işgal etti. Ve böylelikle Pakistan için tarihi bir fırsat doğmuş oldu. Çünkü bu işgal, Pakistan için hem bölgesel rakibini zayıflatma, hem de ABD'den devasa yardımlar alma kapısını araladı. Ve öyle de oldu. ABD ve Suudi Arabistan finansman ve silahı sağlıyor, Pakistan ise lojistiği üstleniyordu. Amaç, Sovyetleri Afganistan'ın dağlık arazisinde boğmaktı. Bu dönemde Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak, bu savaşa insan kaynağı yetiştirebilmek için sınır bölgelerinde binlerce medrese açtı. Bu girişimde CIA ve Pakistan istihbaratı ortak çalıştı. Bu medreselerde ağırlıklı olarak Deobandi ekolüne sahip katı cihatçı öğrenciler yetiştirilmekteydi. İşte bu medreselerdeki öğrenciler, yani talipler, SSCB çekildikten sonra Afganistan'daki iç savaş kaosunu bitirmek iddiasıyla ortaya çıkan Taliban hareketinin ana gövdesini oluşturuyordu. Ancak bu proje sadece o günün savaşını kazanmakla sınırlı kalmayacaktı. Pakistan yönetimi farkında olmadan kendi topraklarında kontrol edemeyeceği bir gücü besliyordu. Zira devlet eliyle kurulan bu yapılar sadece birer eğitim yuvası değil, ileride adını çokça duyacağımız Taliban zihniyetinin ve Pakistan Talibanı olarak bilinen TTP'nin tohumlarının atıldığı yerler oldu. Savaş kısa sürede büyük güçlerin vekalet savaşına dönüştü. Sovyetler yenilip çekildiğinde Afganistan kanlı bir iç savaşla baş başa kaldı. İşte bu kaosun içinden 1996 yılında Taliban doğdu ve iktidarı ele geçirdi. Pakistan artık Kabil'de kendi sözünü dinleyen bir yönetim olduğu için stratejik bir zafer kazandığını düşünmekteydi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 2001'de İkiz Kuleler saldırısından sonra Usama Bin Laden'i saklayan Taliban rejimi bu kez düne kadar onu destekleyen ABD'nin müdahalesiyle devrildi. ABD ordusu 20 yıl boyunca bölgede kaldı. Trilyonlarca dolar harcandı. Ancak çekilme süreci başlar başlamaz film başa sardı. Taliban önce sınır kapılarını, sonra vilayetleri ve en nihayetinde 15 Ağustos 2021'de Kabil'i ele geçirerek iktidarı yeniden devraldı. Taliban'ın geri dönüşü ilk başlarda İslamabad yönetimini memnun etmişti. Çünkü yıllardır yatırım yaptıkları grup yeniden iş başındaydı. Artık sınır güvenliğimiz sağlam, dost bir hükümet var diye düşünüyorlardı. Ancak işler hiç de umdukları gibi gitmedi. Velhasıl dostlar, iktidara gelen Taliban'da tıpkı önceki seküler Afgan hükümetleri gibi Durant hattını tanımadı. Üstüne üstlük Pakistan'ı ABD ile işbirliği yapıp ikili oynamakla suçladı. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan güven tamamen koptu ve iki ülke arasındaki gerilim yerini yeniden sınır çatışmalarına bıraktı. Ancak Pakistan'ın başını ağrıtan asıl mesele Kabil'deki Taliban yönetimi değildi. Asıl tehlike bizzat kendi evinin içinde, kendi beslediği ideolojiden doğan bir canavardı. Tehrik-i Taliban Pakistan, yani kısa adıyla TTP. Peki kim bunlar? Bunlar dostlar, Afganistan'daki Taliban neyse Pakistan'da da o olmak isteyen,
zihniyet ikizleri. Yıllarca sınırın iki tarafında aynı medreselerde cihat eğitimi almış bu gruplar, ABD operasyonları başlayınca birleşti. 2007 yılında sahneye çıkan TTP'nin amacı çok netti. Pakistan devletini yıkmak ve kendi şeriat düzenlerini kurmak. Özellikle o dönem FATA olarak bilinen devlet otoritesinin zayıf olduğu federal kabile bölgelerini kendilerine üst seçtiler. Bugün Hayber Pahtunva olarak bildiğimiz bu dağlık bölgede yarı özerk bir yapı kurmak için devlete savaş açmış durumdalar. Bu savaş sadece dağlarda askerle çatışmakla kalmadı dostlar. Şehirlerin kalbine, masumların üzerine indi. TTP, sivil asker ayrımı yapmadan acımasızca saldırdı. Ancak bir olay var ki Pakistan tarihine kara bir leke, unutulmaz bir acı olarak kazındı. Tarihler 16 Aralık 2014'ü gösterdiğinde TTP militanları Peşaver'deki bir askeri okulu bastı. Hedefleri askerler değil, onların çocuklarıydı. O gün orada 140'tan fazla çocuk katledildi. Bu korkunç olay Pakistan için bardağı taşıran son damla oldu. Devlet 2014 ve 2017 yılları arasında Zarb-e Azab operasyonunu başlatarak TTP'nin üzerine operasyonlar gerçekleştirdi. Sınırdaki kamplar dağıtıldı. Örgüte çok ağır zayiatlar verildi. Ancak örgüt bitirilemedi. Çünkü gerilla taktiği uygulayan bu militanlar sıkıştıkları anda sınırın ötesindeki tarafa, Afganistan'a kaçtılar. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yerde tam olarak burası. TTP militanları zorlandıkça Afganistan'ın Kunar, Nangarhar, Paktika ve Host gibi sınır vilayetlerine sığınıyor. Orada yeniden toparlanıp Pakistan'a saldırıyorlar. Pakistan yönetimi bu adamları siz saklıyorsunuz, sınırda olanlara göz yumuyorsunuz diyerek Kabil'i suçluyor. Ancak Afganistan tarafı ise bu sizin iç meseleniz, bizimle bir alakası yok diyerek topu taca atıyor. Afgan Talibanı ve TTP her ne kadar farklı örgütler gibi görünse de ideolojik olarak aynı okuldan çıkmış yapılar. Geçmişte omuz omuza savaştılar. Bugün Pakistan, Afgan Talibanı'nın TTP'ye sığınak sağladığını, kardeşine kıyamadığını düşünüyor ve kendini büyük bir ihanete uğramış gibi hissediyor. Bu gerilim sadece askeri değil, insani bir krize de dönüştü dostlar. Pakistan'da 3 milyondan fazla Afgan mülteci yaşıyordu. Ancak artan saldırılar ve güvenlik endişelerini gerekçe gösteren İslamabad yönetimi 2023 yılında radikal bir karar aldı ve 1 milyona yakın kayıt dışı Afgan mülteciyi sınır dışı etti. 2023 ve 2024 yılları iki ülke arasında onlarca sınır çatışmasının yaşandığı, zaman zaman sınır kapılarının kapandığı ve Pakistan'ın Afganistan topraklarına hava harekatı düzenlediği gergin bir dönem oldu. Velhasıl Pakistan'ın stratejik derinlik hayali stratejik bir kabusa dönüştü. Kendi eliyle büyüttüğü Taliban şimdi hem sınırın ötesinde hem de sınırın berisinde Pakistan'ı tehdit eden en büyük soruna dönüşmüş durumda. Ancak işin bir de ekonomik boyutu var dostlar. İki ülke birbirine ne kadar diş bilese de ekonomik olarak adeta yapışık ikiz gibiler. Neden mi? Çünkü Afganistan'ın denize, yani dünyaya açılan bir kapısı yok. Afganistan'ın okyanuslara ulaşan nefes borusu Pakistan topraklarından geçiyor. Pakistan, Afganistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunda. 2023 verilerine göre ticaret hacmi 1,86 milyar dolar seviyesinde. Potansiyel aslında bunun çok daha üstünde. Ancak kurşun sesleri para sesini bastırıyor. Güvenlik eksikliği bu devasa ekonomik potansiyeli ezip geçiyor. Tam bu noktada masaya küresel oyuncular oturuyor. Bir yanda Çin var. Pekin yönetimi Kuşak Yol projesiyle batıya açılmak istiyor. Ve bunun için hem Pakistan'daki Gwadar limanına hem de Afgan topraklarına yatırım yaptı. Çin için istikrar para demek. Bu yüzden arabuluculuk yapıp aranızdaki şu kavgayı bitirin, işimize bakalım diyor. Diğer yanda ise Hindistan var. Yeni Delhi, Taliban öncesinde Afganistan'a barajlar, yollar, meclis binaları yaparak milyarlarca dolar yatırım yapmıştı. Şimdi ise Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimi fırsat bildi. Kabil ile yeniden sıcak ilişkiler kurmaya başladı. Bu durum Pakistan için tam bir kabus senaryosu. Doğuda ezeli düşmanı Hindistan, batıda ise güvenilmez bir Afganistan var. Yani Pakistan iki ateş arasında sıkışmış durumda. Üstelik işin içinde bir de Belucistan meselesi ve orada oynanan kirli oyunlar var. Hatırlarsanız Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlüsünün olası paktını ve bu Belucistan meselesini daha önceki bir videomuzda detaylıca konuşmuştuk. O videoyu izlemeyenler için sağ üst köşeye ve açıklamalara linki bırakıyorum. Bu videodan sonra mutlaka ona da bir göz atın. Büyük resmi görmeniz için çok önemli. Sadece küresel güçler değil, bölgesel güçlerde yaşanan bu gelişmeler yüzünden diken üstünde. İran, batı sınırındaki bu istikrarsızlığın kendisine sıçramasından, yeni bir mülteci ve terör dalgasından korkuyor.
Türkiye ise her iki tarafla da konuşabilen nadir ülkelerden. Bir NATO ülkesi olarak güvenilirliği yüksek. Hatta 19 Ekim'de Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir ateşkes imzalanmıştı. Ancak bölgedeki ateş o kadar harlı ki bu ateşkes uzun ömürlü olmadı ve çatışmalar yeniden başladı. Velhasıl dostlar, şu an Çin elindeki ekonomik gücü kullanarak bölgede istikrarı sağlamaya, arabulucu olmaya çalışıyor. Ancak masadaki sorun para değil, masadaki sorun tarih. Anlaşmanın önündeki en büyük engel 1893'te İngilizlerin çizdiği Durand sınırı. Ne Taliban bu sınırı tanıyor ne de Pakistan bu sınırdan vazgeçiyor. Yani anlayacağınız, diplomatlar değişiyor, süper güçler değişiyor, haritalar değişiyor ama sorun değişmiyor. Yine başladığımız yere, o sınır çizgisine geri döndük. Tarih, ders almayanlar için tekerrürden ibarettir derler. Bakalım bu coğrafya bu döngüyü kırabilecek mi? Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.